Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda fiyatını gerçekten hak eden, fiyat performans kralı en iyi telefonlara yakından bakacağız. Açıkçası bütçeyi çok zorlamadan uzun ömürlü ve her yönüyle en mantıklı cihazlar bunlar olacak. Ve sadece Android tarafında değil, iPhone kısmında da güncel fiyatlara göre alınabilecek en dengeli iPhone'ları da bu listeye koydum. Ve sizce bu videonun laptop versiyonunda gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bence şu an dolar kurunu ve piyasayı düşündüğümde fiyat performansta en mantıklı cihazlar 15.000 ile 35.000 bandında ve fiyatlar sürekli değiştiğinden açıklama ve yorumlarda en ucuz güncel fiyatlarını görebileceğiniz güvenilir satın alma linkleri olacak. Oradan kontrol edebilirsiniz ve hepsinin detaylı incelemeleri, bazılarının uzun kullanım testi de kanalda var. Cihazları anlatırken kartlara koyacağım veya videodan sonra kanaldan izleyebilirsin. Şimdi en uygun fiyatlı fiyat performans telefonumuza başlayalım. Burada Honor 90'ı görüyoruz. Honor 90'da 6.7 inçlik Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken HDR10 Plus gibi ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Ekranın vermiş olduğu deneyim, kontrast, renk doygunluğu, genel kalite gerçekten muazzam bir seviyede. Açıkçası ekran ve tasarım yönünde hiç orta segment bir telefon gibi hissettirmiyor. 10 bit renk derinliği de bu ekranın en önemli avantajlarından. Snapdragon 7 Gen 1 bizlerle beraber. Burada 12 GB RAM ve baktığımızda 4 nanometrelik 7 Gen 1 oldukça performanslı ve verimlilik anlamında da bu fiyat bandındaki en iyi işlemci diyebilirim. Kamera tarafında da ana kamerada oldukça büyük bir sensörle beraberiz. Burada 200 megapiksel ve f1.9 diyafram açıklığını görürken maalesef OIS desteğini göremiyoruz. Ancak burada kamera olarak beni fazlasıyla şaşırttığını söylemem gerekiyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açı ve üçüncü kamera olarak da makro kamerayı görebiliyoruz. 4K 30 FPS'te EIS ile beraber güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ön tarafta da 50 megapiksellik ana kameramız 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. 5000 mAh batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteği ile beraber geliyor. Yazılım tarafında da Android 13 MagicOS 7.1 ile geliyor ve 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek. İkinci sırada özellikle kamera ve performans dengesiyle 15 ile 18.000 bandının en iyisi ve 2 gün önce de kutu açılımını yaptığımız S21FE'nin güncellenmiş versiyonu olan ikinci neslini görüyoruz. Arka kapağımızda cam hissiyatı veren ama plastik bir yapıyı görürken çerçevelerde alüminyum bir yapıya yer verilmiş. Tasarım yönünde arka kapağın plastik olması haricinde gayet başarılı bulduğumu belirteyim. Amiral gemisi cihaza yarışır derecede bir tasarımla geliyor. Dinamik AMOLED bir panel önümüze çıkıyor. 6.4 inçlik bu ekran Full HD Plus çözünürlük ve delik çentik kamera yapısıyla karşımıza çıkarken tabii ki yine 120 Hz tazeleme hızı ve 240 Hz dokunma hassasiyetiyle birlikte geliyor. HDR desteğinin de cihazımıza konumlandırıldığını söyleyeyim. Telefonumuz genel kullanımda olsun, video dizi film izlerken olsun, vermiş olduğu görsel deneyim çok üst seviyede. Şu anki fiyatını düşündüğüm zaman da bu fiyata alabileceğiniz en başarılı ekran S21FE'de diyebilirim. Snapdragon 888'i görüyoruz. 8 GB RAM, 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda PUBG'de 60 FPS alabiliyoruz. Exynos 2100'e göre oyun deneyimi çok daha iyi bir seviyede diyebilirim. Snapdragon 888'de sadece PUBG değil, diğer tüm oyunlarda da gayet akıcı ve tepkisel bir oyun deneyimi alıyoruz. Günlük kullanımda arayüzde uygulamaları kullanırken de arka planda birçok uygulamayı kullansak da bana mısın demiyor. Kamera tarafında üçlü bir sistemi görürken ana kameramız 12 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 8 megapiksellik telefoto kamerası. Exynos'lu versiyonu oranla özellikle fotoğrafları işleme konusunda Snapdragon 888 ile aradaki farkı net şekilde görebiliyoruz. Hem arka hem de ön kamerayla 4K 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Ve özellikle arka kameradaki video performansı bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. Batarya tarafına geçtiğimiz zaman da 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt kablolu, 15 Watt'ta kablosuz hızlı şarj desteğini bize sunabiliyor. Fakat burada kutu içeriğimizde adaptör maalesef ki çıkmıyor. Ekran altı parmak izi okuyucumuz S21FE'de sunulmuş. Bu parmak izi okuyucusunun stabil çalıştığını söyleyebilirim. Yani tekleme veya arada algılamama gibi durumlar olmazken 5G desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve NFC desteğini bünyesinde barındıran S21FE'de IP68 korumasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 3. sırada performans ve ekran kalitesiyle 20.006 benim favorilerimden ve büyük bir değişim olmazsa uzun bir süre bu videolardan eksik olmayacak
çıkacak olan Poco X6 Pro'yu görüyoruz. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde öne çıkıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.67 inçlik Full AMOLED kristal Race bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem ACE hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihazı oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. 4. sırada özellikle kamerasıyla tartışmasız şekilde rakipsiz ve uygun fiyatlı amiral gemisi S23F'yi görüyoruz. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, 6.4 inç dinamik AMOLED 2X panel ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz adaptif bir yenileme burada sunulmuş. Telefonda bir şeyler izlerken günlük kullanımda gayet canlı ve akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama önceliğiniz oyun değil, genel kullanım, sosyal medya, ortalama bir kullanıcıysanız verimlilik ve batarya olarak da bu fiyatlarda en mantıklı telefon diyebilirim. Burada Exynos 2200 işlemcisini görebiliyoruz. Oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Videolarda 4K 60 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamerayla karşılaşıyoruz. 4500 mAh batarya 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. 5. sırada Xiaomi tarafında artık çok konuşulmayan fakat fiyat performansta en beğendiğim telefonlardan Xiaomi 12T'yi görüyoruz. 12T'ye baktığımız zaman tasarımda hem güncel hem de bu fiyat bandındaki Note 13 Pro gibi cihazlardan daha üst segment olduğunu da rahatlıkla hissettiriyor. Arka kapak cam, çerçeveler plastik, ses kısmında stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Ekran tarafında 6.67 inç AMOLED 120 Hz tazeleme hızıyla gelirken Full HD Plus çözünürlük ve Dolby Vision'la beraber ekran kalitesi olarak her kullanıcının beklentisini fazlasıyla karşılayacak seviyede ve oldukça doyurucu bir ekranla beraberiz. İster video izleyin, ister oyun oynayın. Bu ekranın sunduğu deneyimden hem tepkisellik hem de görsel deneyimde fazlasıyla memnun kalacaksınız. Donanım kısmında da bu fiyat bandının güçlü işlemcilerinden MediaTek Dimensity 8100'ü görüyoruz. 5 nanometrelik bu işlemcimiz 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. Oyunlarda da yüksek ayarlar 60 FPS sabit, stabil bir şekilde oynayabiliyoruz. Dimensity 8100 tam olarak Snapdragon 888'in daha verimli ve dengeli bir hali diyebilirim ve 888'e nazaran daha hızlı sınan bir işlemci. Kamera kısmında ana kameramız 108 megapiksel f1.7 ve OIS desteğine sahipken Samsung'un ISOCELL HM6 sensörü burada kullanılmış. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro çekim kameramız var. Kamera açısından çok iddialı olmasa da fotoğraflar ve video kalitesi bu fiyat bandında dengeli diyebilirim. 5000 mAh batarya ve 120
Watt hızlı şarj desteğiyle gelirken batarya Xiaomi 12T'nin en iddialı yanlarından biri. Yazılımda da Android 12 ve MIUI 13 ile çıktı ve şu an Android 14 ve HyperOS güncellemesini de aldı. Batarya hariç her anlamda tam olarak eksiksiz bir telefon istiyorsak 35.000'e kadar da benim favorim S23'ü görüyoruz. Dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızını S23'te görebiliyoruz. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. O ile beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken 3900 mAh batarya, 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Bütçem 25-30 bin bandında, daha yukarı çıkamam ve Android istemiyorum. Kamera ve performansta en iyisi olsun diyorsanız bu noktada alabileceğimiz en mantıklı telefon iPhone 12. Genel hatlarıyla hala güncel bir cihaz gibi hissettiriyor. Özellikle köşeli kenar yapısı çok daha net bir deneyime sahip. Elinize aldığınızda arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, malzeme kalitesi baya üst seviyede. Arka kapağın biraz parmak izi bıraktığında söylemeden geçmeyeyim. iPhone 12 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken ekranın renk başarımı, kontrast oranı ve doygunluğu tam bir amiral gemisi düzeyinde. Dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 1200 nit maksimum parlaklıkta bize hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde de yok diyebilirim. Ekran olarak iPhone 14'ten de farksız bir konumda. Burada ilk 5 nanometre işlemcilerden A14 Bionic her oyun için en üst ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebildiğini söyleyebilirim. Oldukça verimli bir işlemci. Uzun süreler oyun oynasak da hiçbir şekilde ısınmaya bağlı bir sorun veya rahatsız edici en ufak bir problemle karşılaşmıyoruz. 4 GB RAM iOS için gayet yeterli. Arka tarafta ikili kamera sistemini görebiliyoruz. Her iki kamera 12 megapiksel, ana kamera OIS ve Dolby Vision video kaydını destekliyor. İkinci kamerada ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak bu telefonla içerik üretmek, video konusunda yapabileceklerinizin gerçekten sınırı yok diyebilirim. Oldukça mantıklı. Ön kameramızda 12 megapiksel ve bu kamerada 4K 60 FPS destekliyor. Genel fotoğraf ve video kalitesi fiyatına oranla kesinlikle hak eden bir düzeyde. Tüm kameralarının dengeli olduğunu düşünüyorum. 2815 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Kablosuz şarj desteğimiz de var. Ve son sırada benim için video performansı ve telefonu alıp uzun ömürlü kullanmak birinci öncelik diyorsanız ve bütçeyi de çok zorlamadan mantıklı bir telefon istiyorsak iPhone 13 önümüze çıkıyor. iPhone 13 çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj. Desteklediği teknolojilerde yok diyebilirim. 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte. Geekbench 6'da iPhone 13 şu anda Android'in en tepesinde olan cihazlarla başa baş seviyede. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max ile birebir aynı. Sensör Shift OIS desteğiyle 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Ön kamerada 12 megapiksel 4K 60 FPS desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Şimdi hangisini almak daha mantıklı derseniz burada eğer bütçemiz 15.000'e daha yakınsa hem ekran kalitesi hem kameranın fotoğraf tarafında orta segmentin en başarılısı Honor 90 ama oyun için uygun fiyatlı ve en iyi cihazı istiyorsak burada tartışmasız üst segmente kadar en iyi telefon Poco X6 Pro. Fakat benim için performanstan ziyade kamera
kamera birinci öncelik ve amiral gemisine yakın premium bir cihaz istiyorsanız S23 FE 20.000 TL altı en iyi telefon. Xiaomi tarafında da fiyat performans bir telefon istiyorsak 12T bu fiyatlardaki Note 13 Pro 5G ve Note 13 Pro Plus'tan her noktada çok daha başarılı diyebilirim ve 25-35 bin bandında her yönüyle düşündüğümde en mantıklısı S23 ama ben illa iPhone alacağım ve bütçem de çok yok. iPhone kanadında makul uygun fiyatta alınacak tek telefon iPhone 12 ama bana sorarsanız bütçeyi biraz daha zorlayıp uzun vadeli kullanmak veya 1-2 yıl kullanıp değerini kaybetmeden daha hızlı satılabilecek iPhone 13 bana çok daha mantıklı geliyor. Çünkü iPhone 12 ile ciddi farklar var. Sensör bazlı çalışan yani sensör Shift OIS, Cinematic Mode, A15 Bionic gibi direkt olarak telefonun ömrünü belirleyen önemli artılarla geliyor. Listeyi genel anlamıyla değerlendirirsem benim Android tarafında fiyat performans favorim Galaxy S23, Apple tarafında da iPhone 13. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin favori telefonlarınız neler? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu videonun laptop versiyonunun gelmesi için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.